Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modeli beraber başlayacağız. Şöyle ben önce ufak bir parça hazırladım. Modelin ilerlemiş halini görmeniz için. Model böyle gayet güzel, zarif. Arka yüzü de şu şekilde. Yapımı oldukça kolay bir model. Bu modelde şöyle ince bir ip kullandım. Yünlü bir ip. Model oldukça güzel, kolay, yapımı gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şimdi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle küçük bir lastik hazırladım. Bir ters bir düz. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani her model 2 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10 diye. Yani çift sayıdan oluşacak ilmek sayımız. Yapacağımız örgüye göre böyle ayarlayacağız. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum bakın. Bir artırma yaptım. Daha sonra birinci ilmeği değil ikinci ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Ve sol şişimden bıraktım. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir toplayarak, ikisini bir alarak yani düz ördüm. Bir artırma yaptım. Birinci ilmeği değil, ikinci ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra birinci ilmeği değil, ikinci ilmeği düz örerek sol şişimden bıraktım. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Önce 2 ilmeği alalım şöyle düz örerek tek ilmeğe çıkarttım. Sol şişimdeki ilmekleri bırakmıyorum. Bir artırma yaptım. Birinci ilmek değil, ikinci ilmeğin içinden girerek tekrar düz ördüm ve sol şişimdeki ilmekleri bıraktım. Son 2 ilmeğimde de aynı işlemi yaparak birinci sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Bakın ilmeklerimiz şöyle üçer üçer gruplar halinde. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 ilmeğim var bakın. Şöyle 1, 2, 3. Üçüncü ilmeği yani en sondaki ilmeği aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek şişimin ön tarafına getirdim. Bunu ters ördüm. Diğer kalan 2 ilmeği de bu şekilde toplayarak ters ördüm. İlmek sayımızı yine 2 ilmeğe düşürmüş olduk. Üçüncü ilmeği aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirerek şişimin önüne getirdim. Bunu ters ördüm. Daha sonra diğer ikisini bir alarak ters ördüm. Arka yüzünde hep ters örüyoruz ama bakın önce üçüncü ilmeği alalım. Şişimizin önüne getirelim. Şöyle diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek öne geçirdim. Daha sonra bunu ters ördüm. Diğer 2 ilmeğin de ikisini bir alarak ters ördüm. Ve yine 2 ilmeğe düşürdüm bunları. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Şöyle. Üçüncü ilmeğimi aldım. Sıranın önüne getirdim. Yani bu 3 ilmeğin öne getirdim. Daha sonra bunu ters olarak ördüm. Diğer ikisini de topladım.
Yine ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada modeli kaydıracağım. Önce bir düz ilmek ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi bir alıyorum bakın. İki ilmeğimi bir aldım, düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra ikinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkarttım. Evet, sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm ikisini bir alarak. Daha sonra bir artırma yaptım ve birinci ilmeğimi değil ikinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sol şişimden bırakmıyorum. Daha sonra bir artırma, ikinci ilmeğimi tekrar düz örüyorum ve sol şişimden bıraktım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sadece 3. sırada sıra başında ve sıra sonunda bir düz olması gerekiyor modelin kayması için. Evet. Son iki ilmeğim, bunun ikisini bir aldım, düz ördüm. Daha sonra bir artırma, ikinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğini örelim. Bakın sıra başında bir düzle başladım. Sıra sonunda bir düz ilmekle sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki bir ters ilmeğim var. Bunu ters örelim. İlmeğimi ters ördüm. Üçlü ilmeklere geldim. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimi arka taraftan alarak şöyle öne getirdim. Şişime taktım. Bunu ters ördüm. Bu arkadan getirdim. Üçüncü ilmeği ters ördüm. Diğer iki ilmeğimin de ikisini bir alarak ters ördüm. Arka yüzünde ters örüyoruz ama bu şekilde. Üçlü ilmeğe gelince üçüncü ilmeği öne getiriyoruz. Şöyle diğer ikisinin üzerinden atlatarak öne getirdim. Bunu tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini bir alarak ters ördüm. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda zaten bir ters ilmekle sıramı tamamlayacağım. Modeli bir kez kurmuş olacağız. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Aslında 2 sıra modelimiz de diğer 2 sırada modeli kaydırarak kurduğumuz için 4 sıra oluyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çabuk ilerleyen ve zevkli bir model. Yapması gayet zevkli. Daha kalın şişte kullanabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre de iplerinizi tercih edersiniz. Evet bakın sıra sonunda bir tersim kaldı. Onu ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 4 sırayı tamamlayarak modeli bir kez kurmuş olduk. İsterseniz bir kez daha kuralım modeli. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak başlıyoruz. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sol şişimden çıkarmıyorum. Bir ilmek artırma yaptım. Birinci ilmeği bıraktım. İkinci ilmeği tekrar düz ördüm ve sol şişimden çıkarttım. Biri 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık burada. Birinci sıra ön yüzünde 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma, daha sonra ikinci ilmeği tekrar düz örerek şişimden çıkartıyorum.
Evet, sıra sonunda kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramızı tekrar kurduk. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada üçlü ilmeğim var hemen kenar ilmeğinden sonra. Üçüncü ilmeği öne aldım. Şöyle bakın tekrar takıyorum. Daha sonra bunu düz ördüm tek olarak. Daha sonra da şu iki ilmeği ikisini bir alarak düz örelim. Önce üçüncü ilmeği öne alıyorum. Bunu ters örüyorum ve diğer ikisini bir alarak ters örelim. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yani bu şekilde örerek devam ediyoruz. Son 3 ilmeğim. Burada da aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi burada modeli kaydıracağım yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz örerek modelimizi bakın bu araya kaydırmış oluyoruz. Bir düzden sonra sıradaki iki ilmeğimi bir alarak düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Birinci ilmeği değil, ikinci ilmeği tekrar düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. İki ilmeği bir aldım, düz ördüm, bir artırma yaptım. Birinci ilmeği değil, ikinci ilmeği arka taraftan şöyle yani bu taraftan girerek tekrar düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde devam edelim. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeği. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyorduk ama bakın şöyle. İlmeklerim birinci ilmeğim ters, tek olan ilmek. Bunu ters ördüm. Sırada üçlü ilmeğim var. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeği öne aldım. Şöyle bunu tek olarak ters ördüm. Daha sonra kalan iki ilmeğim 1, 2. İki ilmeğin de ikisini bir alarak yine ters örelim. Üçüncü ilmeği öne alalım. Ters örelim. Diğer iki ilmeğin de ikisini bir alarak ters örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, dördüncü sıramı da tamamlayarak modeli iki kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bunda bir ters bir düz lastik üzerine başladık. Şöyle görüntüsü. Burada lastik kullanmadan direkt başladım modeli. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın gayet güzel. Şöyle kabartmalı yıldız yıldız görünen bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yelek, hırka, etol şal yapımında özellikle ona uygun ipler kullanırsınız. Bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Bebe yünleriyle yaparsınız. Model gayet güzel ve yapımı kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar.
Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.